Ben bu tarifi değil 10 yıl 20 yıldır yapıyorum. Ta 2000'li yıllarda komşumdan almıştım bu tarifi. O gün bugündür 20 yıldır kesinlikle her sene yaparım. Hatta çoğu arkadaşım da bende yedikten sonra mutlaka tarifini istemiştir. Özellikle gidip yaptığım arkadaşlarım bile olmuştur. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kış aylarımızın vazgeçilmezi olan acı sos tarifimle geldim. Videonun başında da izlemiş olduğunuz gibi gerçekten yıllardır yaptığım ve asla vazgeçemediğim bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ailecek çok seviyoruz. Evet, fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Malzeme miktarını açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Çünkü bizim burada domatesler tam ucuzlamadığı için ve zamanında geçmesini istemediğim için az yaparak sizinle paylaşmak istedim. Aşağıya yazacağım ölçüler tam tutan ölçüler. O yüzden riayet etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve tarifimi anlatmaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi kıl biberlerimi ve jalapeno biberlerimi önceden yıkadım. Daha sonra peçete yardımıyla iyice kuruluyorum. Evet, biberlerimi kuruladım. Şimdi yıkamış olduğum domateslerimi aynı şekilde kurulamaya devam ediyorum. Bu sos için özellikle yarı yarıya sırık domates ve yuvarlak domates kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sırık domates etli olduğu için, yuvarlak domates de daha sulu olduğu için daha dengeli oluyor. Evet, kurulamış olduğum biberlerimin uç kısımları ezik ve hafif yara bere olduğu için o kısımlarını kopardım ve şimdi bıçak yardımıyla bu kalınlıkta doğruyorum. Doğramış olduğum biberlerimi cam kaseme alıyorum. Şimdi jalapeno biberlerimi de aynı şekilde iri iri doğruyorum. Önemli nokta, bu sosa acı çok yakışıyor. Hiç sevmeyen bile bunun mutlaka acılı olmasını ister. O derece yakışıyor. O yüzden normalde ben Türkiye'de çil biberi kullanıyordum. O da aynı çok güzel oluyor ama burada çil biberi rahatlıkla bulamadığım için jalapeno biberi kullanıyorum. Evet, biberlerimi doğradıktan sonra soymuş olduğum 2 baş sarımsağımın kök kısımlarını kopardıktan sonra böyle iri iri doğruyorum gördüğünüz gibi. Yıkamış olduğum bir demet maydanozumu da ince ince kıyıyorum. Evet, maydanozları da cam kaseme aldıktan sonra domateslerime geçiyorum. Domatesleri doğramayacağım arkadaşlar. Ben her zaman bu şekilde yapıyorum. Direkt rondoya atacağım ve incecik kabuklarıyla birlikte kıyacağım. Benim için böyle daha kolay oluyor. Daha pratik ve daha kolay oluyor. Hem de içinde kesinlikle kabuk falan olmuyor. Emin olabilirsiniz. Domateslerin bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, son kez rondodan geçirdiğim son domateslerimi de kaseme ilave ettikten sonra en son aşama bir iki tane daha domates kaldı. Onu ekliyorum ve daha sonra da sosumuzun renginin güzel olması için bir büyük boy dolmalık kapya biberi ilave ediyorum. Evet, kıymış olduğum biberlerimi de ilave ettikten sonra tahta kaşığı yardımıyla bütün malzemeleri karıştırıyorum bu şekilde. Evet, malzemeleri karıştırdım. Şimdi turşumuzu yapmaya geçiyoruz. Bunun için bir dolu yemek kaşığı kaya tuzumu, yarım tatlı kaşığı limon tuzumu, 1 çay bardağı üzüm sirkesi, 1 çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker ilave ettikten sonra içindeki kaya tuzlarım eriyene kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Bakar mısınız rengin güzelliğine? Gerçekten çok güzel oluyor.
Yani her sene mutlaka yaparım. Hatta bu sene misafirim çok geldi. Bir de arkadaşlarıma da çok götürdüm. Erken bittiği için çok çabuk özledik. Evet arkadaşlar, sosumuzu iyice karıştırdım. İçindeki kaya tuzlarım eridi. Şimdi sosumu kavanozlarıma dolduracağım. Kavanozlarımı ve kapaklarımı yıkayıp kurulamıştım. Gördüğünüz gibi her defasında karıştırarak kavanozlarımın ağzına kadar değil de sadece boğaz kısmına kadar dolduruyoruz. Bu fazla geldi, o yüzden biraz döktüm. Evet, ilk kavanozumu doldurdum. Diğer kavanozlarımı da aynı şekilde doldurmaya devam ediyorum. Burası çok önemli. Kesinlikle doldururken sosumuzu mutlaka karıştıralım ki suyuyla içindeki taneler dengeli olsun. Evet, gördüğünüz gibi son kavanozumu da doldurduktan sonra peçete yardımıyla kavanozlarımın ağız kısımlarını siliyorum ve kapaklarımı normal şekilde kapatıyorum. Evet, bu şekilde kapattıktan sonra soslarımızı 10 gün sonra rahatlıkla açıp tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi acı soslarımı yaptım. Bu şekilde kavanozlarımın kapağını da kapattım. Şimdi bunları bu şekilde eğer evinizde serin ve karanlık bir yer var ise oraya koymanızı tavsiye ediyorum. Yoksa mutlaka dolaba koyun. Kesinlikle serin yerde durması ve güneş almaması gerekiyor. Asla öyle köpürme, kabarma, küflenme falan hiçbir şey olmuyor. Emin olabilirsiniz. Ama gerçekten çok lezzetli bir sos oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani biz böyle bunun lezzetine o kadar alıştık ki sofrada mutlaka böyle ekmek banacağımız bir şey arıyoruz. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle bu şekilde yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Ben bu tarifi değil 10 yıl, 20 yıldır yapıyorum. Ta 2000'li yıllarda komşumdan almıştım bu tarifi. O gün bugündür 20 yıldır kesinlikle her sene yaparım. Hatta çoğu arkadaşım da ben de yedikten sonra mutlaka tarifini istemiştir. Özellikle gidip yaptığım arkadaşlarım bile olmuştur. Şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. İnanılmaz lezzetli bir şey oluyor. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir sonraki evet arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte kışın vazgeçilmezi olan acı sos tarifimi paylaştım. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka bu şekilde yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.